Tartışmalı politikaları, agresif söylemleri ve yolsuzluk skandallarıyla Rusya'nın siyasi arenasında kendine has bir iz bırakan 3. Cumhurbaşkanı Medvedev'i anlatacağız. O, Putin'in gölgesinde parlayan bir figür mü yoksa kendi başına bir güç mü? Lüks yaşamı, karanlık mali ilişkileri, politik kariyeri, yaşamına dair bilinmeyenler bu videonun odak noktası olacak. Kanalımıza abone olarak daha geniş kitlelere ulaşmamız için videolarımızı beğenerek bizimle birlikte keşfe çıkabilirsiniz. Putin 1975 yılında KGB'ye katıldı ve Sovyet istihbarat teşkilatlarında yükselmeye başladı. Medvedev ise 1982 yılında St. Petersburg Devlet Üniversitesi bölümünü kazandı. Burada Putin'le aynı üniversitede eğitim aldı. Üniversite yılları siyasi kariyer için önemli bir temel oluşturdu. Putin'le yakın arkadaşlığı ve Putin'in KGB için çalışması Medvedev'in de bu çevreye dahil olmasına fırsat yarattı. Putin ve Medvedev'in ilk karşılaşmaları Leningrad Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın ekibinde çalıştıkları döneme dayanıyor. Sobchak Putin'in akıl hocasıydı ve Medvedev de Sobchak'ın hukuk danışmanlarından biriydi. İkilinin ilişkisi bu dönemde derinleşmeye başlıyor. Putin'in Boris Yeltsin yönetiminde hızla yükselmesi ve sonunda Federal Güvenlik Servisi Başkanı olarak atanması Medvedev'in de siyasi kariyer yolculuğunu şekillendirdi. Peki Medvedev siyasi sahneye nasıl adım attı? Gelin bakalım. Putin'le üniversite döneminde başlayan dostluğu Medvedev'in siyasi kariyerinde önemli bir rol oynadı. Bu dostluk onun Kremlin'de yüksek mevkilere gelmesinde etkiliydi. Gelecekte St. Petersburg'un demokratik yolla seçilecek ilk belediye başkanı ve Rusya Federasyonu Anayasası'nın ortak yazarı Anatoly Sobchak da Medvedev'in akıl hocası ve ilham kaynağıydı. Sobchak üniversitede profesör olarak görev alıyordu. 1980'lerin ikinci yarısı Sovyetler için zor dönemlerdi. Anatoly bundan yararlanarak Leningrad'daki yasal kooperatifin başına geçti ve Medvedev onun liderliğinde çalışmaya başladı. Anatoly için propaganda çalışmaları yürüttü ve SSCB'deki milletvekilliği seçimlerinde Sobchak için oy verme kampanyası başlattı. Bir süre sonra Anatoly Medvedev'i Leningrad Kent Konseyi'nde çalışmaya davet ederek siyasi kariyerinin temelini attı. 1990 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi'nin dış ilişkiler asistanı olan ve henüz kimsenin tanımadığı Putin'i de ekibine katılmaya davet etti. O bu stratejik pozisyona KGB tarafından atanmıştı. Üniversiteler devlet için potansiyel tehlike arz eden kamusal alanlar olarak değerlendirildiğinden Putin'in bu göreve getirilmesi üniversiteyi kontrol altında tutmak ve muhalif sesleri yakından izlemek amacıyla planlanmış bilinçli bir adımdı. Putin ve Medvedev birçok altyapı ve ekonomik reform projesinde birlikte çalıştı ve bu çalışmalar Medvedev'in ilerideki siyasi kariyerinde mühim bir rol oynadı. Ancak Sobchak Stalin'in baskıcı politikalarına karşı çıkıyor, onun siyasi mirasının modern Rusya'da yeri olmadığını savunuyor ve demokratik bir toplum vizyonunu savunuyordu. İşte bu noktada Putin ve Anatoly Sobchak arasında fikir ayrılıkları başladı. Medvedev kimin yanında yer aldı ve nasıl bir duruş sergiledi? Gelin inceleyelim. Anatoly Sobchak 1991 yılında St. Petersburg'un demokratik yolla belediye başkanı seçildi. Belediye başkanlığı döneminde şehrin ekonomisini yeniden yapılandırma ve demokratik reformlarıyla dikkat çekiyordu. Sovyet döneminin katı devlet kontrolünü reddediyor ve özel sektörü teşvik ediyordu. Halkın yönetime daha fazla katılımını teşvik etmek için merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştı. Özellikle basın özgürlüğü adına önemli politikalar uygulaması ve sansürü aradan kaldırmaya yönelik demokratik çabaları Rusya'nın merkezi yönetimi tarafından endişeyle karşılandı. Ancak Kremlin'i rahatsız eden en önemli mesele Sobchak'ın Stalin'i sert eleştirmesi, Stalin karşıtı reformist politika benimsemesi ve totaliter yönetim tarzına karşı net bir duruş sergilemesiydi. İlk başlarda Sobchak görevinin başındaydı. Daha sonra Putin eş yönetici olarak görevi teslim aldı. St. Petersburg'un 90'lı yıllarda en büyük liman olmasından sebep en yüksek suç oranlarına sahip olan bir şehirdi. Sobchak, Putin'in suç eylemlerine karıştığına, sorumlu olduğu takas ürünlerinin şehre ulaşmamasına dair bilgiler alsa da Putin'e olan güveni bu konuda herhangi bir önlem almamasına neden oldu. Medvedev ilk başlarda Sobchak'ın liberal ve reformist vizyonunu desteklemesine ve Stalin karşıtı duruşunu benimsemesine rağmen Putin'in yanında yer aldı. Sobchak'a karşı rüşvet, yolsuzluk maddeleri kapsamında ceza davası başlatıldı. Delil yetersizliğinden kapatıldı. Putin o dönemde artık Federal Güvenlik Servisi'nin yöneticisi ve Yeltsin'in halefiydi.
Rusya'nın yeniden inşası döneminde demokrasiyi güçlendirmeye çalışan Sobçak, Kremlin'in sert müdahalesiyle karşılaştı. St. Petersburg'da iç savaş çıkardılar. 1991 darbesi Sobçak'ın muhaliflerinin sayısını artırdı. O Fransa'ya gitti ve Rus halkının ve yönetiminin Stalin'le ilgili doğru bir değerlendirme yapmamasından, Stalinizmi kınamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyordu. Başkanlık yaptığı dönemlerde Yeltsin'i Stalin'e karşı gerçek bir mahkeme düzenlemeye ikna etmeye çalışıyordu. Hitler diğer halkları yok etmeye çalıştı. Stalin ise kendi halkını yok etti ve o utanç sebebidir. Totalitarizm Rus halkının köklerinde var ve bu da körü körüne itaati beraberinde getirir açıklamasıyla kitap yazdı ve Rus halkına uyarı niteliğinde bir mesaj verdi. Stalin'i öven yönetim ve kişiler onun baskıcı politikalarını farklı yöntemlerle devam ettirmeye çalışacaklardır. Güç yozlaştırır. Mutlak güç ise mutlaka yozlaştırır. Sobçak Fransa'ya büyükelçi olarak atanacaktı ancak aniden akut kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Kremlin Putin'i destekliyordu. Putin'in iktidara gelmesiyle siyasi iklim değişti ve Medvedev akıl hocası Sobçak'ın reformist politikasından vazgeçti ve Putin'in yanında yer aldı. Pragmatik davranan Medvedev Putin'in gölgesinde yükselmeye başladı ve Sobçak'ın ani ölümü bu durumu daha da hızlandırdı. Rusya'nın Türk dünyasına yönelik politikasının esasını gizli ve stratejik hamleler oluşturuyor. Medvedev'in de doğal olarak Türk dünyasına yönelik politikaları ve açıklamaları Rusya'nın genel dış politika stratejileriyle uyumlu olarak şekilleniyor. 1999 yılında Putin başbakan olduktan sonra Medvedev'i Kremlin'e davet etti. Medvedev Putin'in başkanlık kampanyasında önemli bir rol oynadı ve 2000 yılında Putin'in seçim zaferinin ardından Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Putin Medvedev'e güveniyordu. Bir müddet sonra Putin onu Gazprom'un yönetim kuruluna atadı ve 2001 yılında yönetim kurulu başkanı oldu. Bu pozisyon Medvedev'in ekonomik ve enerji sektöründeki etkisini artırdı. Medvedev ekonomik ve enerji alanlarında Türk dünyası ülkeleriyle işbirliğini genişletti. Rusya'nın ekonomik çıkarlarını koruyarak bölgedeki etkisini artırmak için Azerbaycan ve Türkmenistan gibi ülkelerle enerji işbirliği alanında anlaşmalar yapıldı. 2009'da Rusya ve Azerbaycan arasında doğal gaz tedarik anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Gazprom'la SOKAR, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi arasında yapıldı ve Rusya'nın enerji kaynaklarına erişimini güvence altına aldı. Enerji güvenliği hem Rusya hem de Türk dünyası için hayati öneme sahiptir. Çünkü Rusya'nın çıkarları söz konusu. Açıklaması Rusya'nın çevre ülkelerine yönelik çıkar ilişkisini açıklar nitelikte. Medvedev döneminde Rusya'nın Kırgızistan ve Tacikistan'da askeri üs kurma ve mevcut üsleri güçlendirme anlaşmaları yapıldı. Altyapı ve yatırım projeleri üzerine anlaşmalar imzalandı. Medvedev'in Gazprom'a atanması Putin'in stratejik bir hamlesi olarak değerlendirildi. Bu atama Kremlin'in enerji politikalarını sıkı kontrol altında tutma arzusunu ve Medvedev'i siyasi olarak güçlendirme çabasını yansıtıyordu. Ancak bu atama kamuoyunda ve uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı ve eleştirildi. Gazprom'da Kremlin'in eli, Gazprom'a siyasi atama gibi başlıklarla Medvedev'in bu alandaki tecrübesizliği eleştirildi. Politikacılar ise Medvedev'in atanmasını Kremlin'in enerji sektörünü ve Gazprom'u kendi çıkarları doğrultusunda kullanma çabasının bir parçası olarak gördüler. Peki Medvedev'in Gazprom'da yönetim kurulu başkanı olduğu dönemlerde neler yaşandı? Gelin göz atalım. Medvedev'in Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığına dair özellikle gazeteciler tarafından ciddi eleştiriler geldi. Gazprom'un varlıklarının değerinin bilinçli olarak düşük gösterildiği ve piyasa değerinin altında satıldığı iddia edildi. 2005 yılında Gazprom'un St. Petersburg'daki bir gayrimenkul projesi piyasa değerinin çok altında bir fiyata satıldı ve bu da yolsuzluk iddialarını güçlendirdi. Kremlin bu iddialara karşılık bu tür satışların Rusya'nın enerji politikalarını korumaya yönelik olduğunu açıkladı. 2006 yılında ise Gazprom, Belarus'la doğal gaz fiyatları konusunda bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Gazprom, Belarus'a piyasa fiyatlarının altında doğal gaz tedarik edecekti. Rusya, Belarus'u ekonomik ve siyasi olarak kendi etkisi altında tutmayı hedefliyordu. Bu bağlamda düşük fiyatlı doğal gaz tedariki Belarus'un Rusya ile daha sık ilişkiler kurmasını ve Batı ile olan ilişkilerini sınırlamasını sağlamasının bir yoluydu. Bu ekonomik bağımlılık Belarus'un dış politika kararlarını da Rusya lehine şekillendirdi. Belarus'a yönelik bu ayrıcalıklı muamele diğer doğal gaz alıcıları tarafından haksız rekabet olarak görüldü ve eleştirildi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Medvedev'in döneminde Gazprom'un yolsuzluk ve şeffaflık konularında dünya genelindeki en büyük şirketlerden biri olduğunu belirtmişti.
2008'de Putin Rusya Anayasası'na göre üst üste 3 dönem Cumhurbaşkanlığı yapamazdı. Bu nedenle bir dönem ara vererek başbakan olarak kalmayı ve Medvedev'in Cumhurbaşkanlığını desteklemeyi seçti. Putin'in bu hamlesi Medvedev'i kullanarak iktidarını sürdürebilmek için yaptığı bir manevra olarak değerlendirildi. Ayrıca Medvedev'in gerçek anlamda bağımsız bir lider olmayacağı ve Putin'in etkisi altında kalacağı konusunda da eleştiriler yapıldı. Yukarıda da belirttiğim gibi Medvedev akıl hocası Sobçak gibi liberal ve modernleşme politikalarını savunuyor, ekonomik reformları teşvik ediyordu. Batı ve Amerika ile ilişkileri iyileştirmeye yönelik önemli adımlar attı. Rusya, Avrupa'nın enerji güvenliği konusundaki endişelerini gidermek için Nabucco doğalgaz boru hattı projesini alternatif olarak Güney Akım projesini teşvik etti. 2012 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oldu. Medvedev döneminde Rusya, İran'ın nükleer program konusunda batılı ülkelerle işbirliği yaptı. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda Rusya, Batı ile birlikte hareket etti. Ama şu an Rusya-İran ilişkilerine baktığımızda o dönem için Rusya'nın ters bir politika yürüttüğünü görüyoruz. Medvedev'in Cumhurbaşkanlığı dönemindeki en önemli olaylardan biri Gürcistan Savaşı'dır. Bu karar Putin'in güçlü etkisi altında alındı ve onaylandı. Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'ne katılma arzusu Rusya tarafından her zaman tehdit olarak algılanıyor. Gürcistan'ın Batı ile yakınlaşması Rusya'nın bölgedeki etkisini zayıflatacak. Rusya, Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. 2008 yılında Güney Ossetya ve Abhazya'yı destekleyerek askeri ve ekonomik destek sağlayarak Gürcistan'la çatışmalara sebebiyet verdi. Gürcistan'ın 2008 yılında Güney Ossetya ile askeri müdahalede bulunması Rusya'nın büyük çaplı bir askeri müdahaleyle karşılık vermesine yol açtı. Bu olay 5 günlük bir savaşla sonuçlandı ve Rusya Güney Ossetya'nın bağımsızlığını tanıdı. Bugün ise hem Gürcistan'da hem de Ukrayna'da Rusya askeri müdahale ve işgal yoluyla bu ülkelerin Batı ile entegrasyon süreçlerini zorlaştırıyor. Gürcistan'da 2008 savaşı ve Ukrayna'da 2014 Kırım ilhakı ve Donbas krizi bu stratejilerin en belirgin örnekleri. 2024 yılında Gürcistan'da Rus yasası olarak bilinen yabancı ajanlara ilişkin yasanın kabul edilmesi de Avrupa Birliği'ne katılım sürecini askıya aldı. Bu yaşananlar Rusya ve Batı arasındaki ilişkileri ciddi şekilde gerdi. Batı ve Amerika Rusya'yı saldırgan diye nitelendirdi. 2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle Libya'da Muammer Kaddafi rejimine karşı geniş çaplı protestolar başladı. Medvedev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Libya'daki 2011 NATO müdahalesi konusunda Rusya içinde belirgin bir anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin arasında ortaya çıktı. Medvedev, Libya'da sivillerin korunması gerektiğini savundu ve uluslararası toplumun müdahalesini destekledi. Medvedev'in NATO müdahalesine destek veren tutumu, onun Batı ile daha iyi ilişkiler kurma arzusunun bir yansıması olarak görüldü. Ancak bu Rusya'nın geleneksel dış politika çizgisine ters düştü ve Putin'le gerilime yol açtı. Putin ise bu karara sert bir şekilde karşı çıktı. Putin, NATO'nun Libya müdahalesini Orta Çağ Haçlı seferlerine benzeterek eleştirdi. Çünkü NATO'nun Libya'da genişlemesi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya da yayılması anlamına geliyordu. Libya zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip bir ülkedir. Kaddafi rejimi altında Rusya enerji sektöründe önemli anlaşmalar yapmıştı. Rejimin değişmesi bu anlaşmaların tehlikeye girmesine yol açabilirdi. Ancak günümüzde Putin'in Libya müdahalesine karşı çıkarken Suriye'deki müdahaleyi desteklemesi Rusya dış politikasının ne kadar tutarsız olduğunu açıklıyor. Çünkü Suriye, Rusya'nın Akdeniz'deki tek askeri üssü olan Tartus deniz üssüne ev sahipliği yapıyor. Bu üs Rusya'nın Akdeniz'deki varlığı ve deniz gücü için kritik bir öneme sahip. Cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlık görevini üstlenen Medvedev 2020 yılında görevinden istifa etti. Halihazırda Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı olarak görev yapan Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana hakaret ve tehditleriyle gündemde. İngiltere'nin Rusya'nın ezeli düşmanı olduğunu ve Ukrayna'ya silah sağlamaya devam ederse nükleer kıyameti her gün biraz daha yakın edecekler açıklaması da dikkat çekti. Dönemin Dışişleri Bakanı Cameron, Batı'yı Putin'e yakın durmamaya çağırırken yine Medvedev İngiltere hükümetinin temsilcilerini moronlar yani durgun zekalı diye nitelendirerek Londra'ya hakaret etti. Zelenski ve ona askeri destek sağlayan NATO ve Batı yetkililerine karşı hayatta olduğum sürece onların yok olması için her şeyi yapacağım açıklaması Medvedev'in tehditkar retorik söylemine bir başka örnek. Japonya'nın Rusya'ya yaptırımlar uygulamasından sonra bağımsız samuraylar da bize yaptırım uygulayarak Kuril adalarının kaderini belirlemiş oldu. Konu kapandı. Rusya'ya uygulanan her ambargo
ambargo sonrası Medvedev Telegram sayfasında ucubelerin, fanatiklerin ve radikallerin iktidarda olduğu bir bunak ülke Rusya'yı yaptırımlarla zayıflatamaz paylaşımında bulunuyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı ile ilgili 2 Aralık 2022'de yaptığı paylaşım bir anlamda Rusya'nın Türkiye politikasına da vurgu yapıyor. Tarihi bir hikayeye bakalım. Rusya'nın Ukrayna Büyükelçisi Viktor Chernomordin'a Ukrayna Avrupa Birliği'ne ne zaman katılacak sorusu yöneltildiğinde hiç gecikmeden bu cevabı verdi. Türkiye'den hemen sonra. Peki Türkiye ne zaman katılacak? Türkiye mi? Hiçbir zaman. Özellikle Ukrayna'yı Nazilerden arındıracağız ve Lizbon'dan Vladivostok'a kadar Avrasya inşa edeceğiz. Paylaşımının 2 milyonun üzerinde beğeni toplaması Sobchak'ın da ifade ettiği gibi totalitarizm Rus toplumunun köklerinde var. Fikrini haklı çıkarıyor. Medvedev'in sert çıkışları, tartışmalı retoriği ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Batı tarafından ciddiye alınmıyor ve yapılan açıklamada Medvedev'in Putin tarafından tehditkar retoriğe bilinçli olarak sürüklendiği, ülke içinde savaş yanlısı grupların savaşa teşvik etme hedefinin amaçlandığı belirtiliyor. Putin'in Medvedev'i Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığına ataması medyada Medvedev neden kenara itildi gibi başlıklarla ses getirdi. Medvedev ise bu durumu son verdiği röportajda şöyle açıklıyor. Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonunun zaferle sonuçlanması her Rus vatandaşının olduğu gibi benim de siyasetimin ana hedefi ve bütün çabalarımı buraya yoğunlaştırıyorum. Kutsal savaşa giden tüm savaşçılarımızın dönmesini bekliyorum ve bu savaş Rusya'nın galibiyetiyle bu yıl sonuçlanacak. Gündemim ve tüm bilincim Rusya'nın yürüttüğü askeri operasyonla meşgul. Rusya'nın Ukrayna'da yenileceğini asla düşünmedim ve olası bir yenilginin var olacağını da hayal etmedim. Güncel politikamızın önceliği ordumuzu güçlendirmek, savunma alanında yeni başarılar elde etmek ve Ukrayna'da zafere odaklanmaktır. 2 yıldan fazla devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Medvedev'in tehditten öteye geçmeyen sert açıklamaları, uygulanan ambargolar, Rusya'nın azınlıkları ve Türkleri cepheye sürmesi, Rusya'nın beklentileri arasında bir uyumsuzluk yaratmıyor mu sizce de? Rusya'nın açıklamalarıyla gerçeklik arasındaki farklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tartışmalı politikaları, agresif söylemleri ve yolsuzluk skandallarıyla Rusya'nın siyasi arenasında kendine has bir iz bırakan 3. Cumhurbaşkanı Medvedev'i anlatacağız.